Merhabalar herkese. Bugün yine Dilmin, Nurgül ve ben karşınızdayız. Daha önce başlamış olduğumuz kullanıcı deneyimi araştırması serimize devam ediyoruz ve bugün A/B testing üzerine konuşacağız. A/B testing nedir? Süreçleri nelerdir? Veri analizi nasıl yapılır? A/B testing yaparken dikkat etmemiz gereken konular ve daha fazlasını bu bölümde konuşacağız. O zaman ben ilk sorumu sorarak başlıyorum. A/B testing nedir? Merhabalar Elif'ciğim, merhabalar herkese tekrardan. A/B testi aslında A/B testini biz kullanıcı davranışlarını analiz etmek için kullanıyoruz. Yani bunu genelde nasıl yapıyoruz? Aynı tasarımın iki veya daha fazla versiyonunu, işte genelde buna A versiyonu, B versiyonu diyoruz. Karşılaştırdığımız bir yöntem. Amaç aslında hangi versiyonun gün sonunda hedefimize göre daha iyi hizmet ettiğini bulmak. Bu hedefe daha iyi hizmet eden bu hedefler neler olabilir? Yani örneğin bir dönüşüm oranı, conversion rate dediğimiz ya da bir tıklanma oranı olabilir. Artık orada koyduğumuz hedef, hipotez her neyse bu versiyonlardan iki veya daha fazla versiyondan hangisinin daha iyi buna hizmet ettiğini, hangisinin daha başarılı olduğunu test etmemize yarayan bir yöntem özünde, isminden de anlaşıldığı gibi. Aslında bu bizim tasarım kararlarımızı daha objektif vermemizi, dataya dayanmamızı, gerçekten çok bir kullanıcıya ulaşarak doğruluğunu teyit etmemizi sağlıyor. Yani bildiğimiz gibi işte şu anda kullanıcı odaklı tasarımda biz bunu kullanıyoruz. Gerçek kullanıcı davranışı olduğu için direkt etkili bir, daha dürüst bir sonuç alabiliyoruz. Hipotezlerimizi test ediyoruz. Evet, bir değişiklik yapacağız. Ama bu değişiklik gerçekten istediğimiz performansı verecek mi, yoksa eskisinden bir şeyler mi kaybedeceğiz diye mesela. Bu yeni hipotezimizi hemen direkt böyle %100 kullanıcılara açmıyoruz da belli bir kısmını açıyoruz ve daha güvenli bir adım atarak performansını değerlendiriyoruz ve varsayımımızı doğruluyoruz. Riskleri azaltıyoruz tabii bu vesileyle de. Çünkü özellikle köklü platformlarda, eski web sayfalarında belli bir kullanıcı kitlesi var ve onların deneyimini, onların mental modelini zedeleyecek, onların deneyimini aksatacak, gelinmiş flow'larını sektör açacak bir şey yapmak istemeyiz. Ve aslında bu büyük tasarım değişikliklerinin sonuçlarını önceden test ederek olası olumsuz etkileri en aza indiriyoruz. Hemen bir sıkıntı gördüğümüz anda bu testle birlikte yeni versiyonumuzda kaldırma olanağımız oluyor. Yine aynı şekilde iyi performans göstermeyen unsurları optimize etmemiz için bir fırsat sunuyor. Sorunları biraz daha rahat anlayabiliyoruz bu versiyonları kıyaslayarak. Atıyorum, orada odaklanmamız gereken yeni hipotezlere ulaşabiliyoruz. Ve tabii ki özellikle tasarımcılar için ben en çok neyi de kullanıyorum, ne için işime yarıyor? Paydaşlarımızı ikna etmekte. Yani çalışma arkadaşlarımızı örneğin bazen fikir çatışmaları yaşayabiliyoruz. Bazen tasarımımıza yeterli güven olmayabiliyor veya biz kendimiz bizim task'ımızda bize verilen yöntemin kullanıcı açısından iyi olmadığını düşünebiliyoruz. Bu gibi durumlarda aslında kimin hipotezinin daha güçlü olduğunu verilerle desteklemiş oluyoruz. Teşekkürler Demin. Çok güzel açıkladın. Peki A/B test süreci nasıl işliyor? Aslında hani önce bir araştırma amacı belirlememiz gerekiyor ve buna bağlı olarak da bu yapacağımız araştırmayı ilerletmemiz gerekiyor. Peki A/B testinin hazırlık süreci nasıldır? Planlama süreci nasıldır? Ee, Dimi'nin de biraz bahsettiği gibi Elif'ciğim, ilk önce hipotez oluşturmamız gerekiyor. Çünkü aslında tasarıma başlarken belli bir amacın oluyor varyasyon ürettiğinde. Mesela mevcutta bir tasarım var ve sonra sen tasarımın amacına göre bir şeyi öngörüyorsun. Diyorsun ki ben işte mesela butonun yerleşimini değiştirirsem daha çok interaction sağlarım, daha çok etkileşim sağlarım. Ya da işte mesela bir form var, çok uzun ve ben şu anki mevcutta onu bitirme süresi çok uzun sürüyor. Ama ben bunu steplere ayırırsam belki daha anlamlı hale gelecek ya da daha kısa sürede bitirecek. Hani hep bir yaptığımız değişikliklerde bu değişikliği yapıyorum çünkü bunun olabileceğini öngörüyorum yaklaşımıyla varyasyonlar deniyoruz ya. Aslında bu tam hipotezde bunu aslında anlatıyor. Yani başlamadan önce testin amacını net bir şekilde bizim tanımlamamız gerekiyor ve bunun sonucunda neyi öngörüyorum? Bunu aslında çok açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor ve oluşturduğumuz alternatifleri de ona göre şekillendirmemiz gerekiyor.
Aynı zamanda diğer bir şey de değişkenliklerin aslında tanımlanması. Ve genelde A/B testinde sadece tek bir değişken test edilmesi öngörülüyor. Daha doğru bir sonuç alabilmek için. Yani mesela sürekli verilen örneklerden atıyorum butonun rengini değiştireceksin mesela. Hani burada hem butonun hem rengini hem de yerleşimini değiştirirsen doğru bir sonuca ulaşamayabilirsin. Ama sadece rengini değiştirirsen gerçekten de hangi rengin daha dikkat çekici olduğunu ya da tıklanabilir olduğunu doğru ölçebilirsin yani. O yüzden genelde tek bir değişkene odaklanmak tavsiye edilebiliyor. Daha sonra da diğer kullanıcı görüşmelerinde de zaten söylediğimiz gibi aslında kullanıcı gruplarını belirlememiz gerekiyor. Burada da genelde daha yine doğru sonuca ulaşabilmek için rastgele kullanıcılar seçmek, yani çok çeşitlilikli kullanıcılara göndermek öneriliyor. Çünkü sizin ürününüzü kullanan, tabii ki bu projeden projeye göre de değişir ama farklı yaşlarda, farklı ülkelerde yaşayan, farklı amaçları olan insanlar olabilir ve bir sürü persona, bir sürü kullanıcı tipi aslında sizin ürününüzü kullanıyor olabilir. O yüzden ne kadar çok çeşitlilik olursa yaptığınız değişikliğin de hani sizin amacınıza doğru hizmet edip etmediğinizi daha doğru şekilde ölçebilirsiniz. Diğer bir şey de aslında sonuçların analiz etmesini aslında öğrenmek. Mesela eğer bir junior designer'sanız bu konuda bence makaleler okumakta ya da videolar izlemekte de fayda var. Yani hani ya da mesela herhangi bir tool kullanıyorsanız ya da ekibinizde data ekibi varsa ya da bunu ölçen developerlar varsa hani neye göre neyin kazandığını aslında kazanabileceğini bilmek, öğrenmek de çok önemli bence. Yani bu da demin de girişte bahsettiği gibi mesela tıklama oranı olabilir, işte dönüşüm oranı olabilir mesela ya da ziyaretçi başına belki gelir eğer maddi bir şey ölçüyorsanız o da olabilir ya da kullanıcı etkileşimi, geçirilen mesela süre, demin de bahsettiğim gibi form örneğinde mesela ben bunun daha kısa sürede kullanıcının formu tamamlayıp sonuca ulaşacağını düşünüyorum diyorsanız hani zaman ölçmek ya da bir yerin yerleşiminin ne kadar daha görünür olduğunu ölçmek istiyorsanız belki heat map'lere bakmak. Bu şekilde hangi data metriklerini kullanıyoruz aslında onlara bakmak çok önemli. Daha sonra da A ve B gruplarının aslında performansı karşılaştırılır ve hangisinin daha iyi performans gösterdiği demin de kullandığımız metriklerin sonucuna göre kıyaslanıp sonuçlar analiz edilmesi önemli. Demin dediği gibi aslında bu da belki başka stakeholder'ları ya da ekipteki diğer üyeleri ikna etmek için de kullanılan güzel bir yöntem. O yüzden bu sonuçların analiz edilmesine ya da hangi metriklerin kullanıldığına dair bilgi sahibi olursanız bunu karşı tarafa anlatırken de açıklamak faydalı olabilir gerçekten ikna ediciliği artırmak adına. En sonunda da zaten karar verip hangi versiyonun daha iyi olduğunu belirledikten sonra bu versiyonu uygulama adımlarına geçilebilir. Belki gelecek sprint eklenebilir. Bunun planlaması yapılabilir. Ben süreçlerinden bahsetmişken hazır şunu da eklemek isterim aslında. Nurgül zaten tek değişken test etmemiz gerektiğinden bahsetti. Teker teker test edelim yoksa gerçekten hangi değişken etkili olduğunu anlamak zorlaşabilirden bahsetti. Birkaç tane aslında dikkat etmemiz bazı durum var bu hazırlığı yaparken. Yeterli katılımcıya ulaşabilmek aslında bu testin en kritik noktalarından biri. Çünkü ancak bu şekilde sonuçların güvenilir olduğunu anlayabiliriz. Yeterince büyük olmalı ve aralarındaki hani fark gerçekten kayda değer olmalı. Belki bu metriklerden de küçük küçük bahsedebiliriz. Bu şirketten şirkete ve tabii ki o test edilen versiyonlardan versiyonlara çok değişecek bir şey. Onun dışında ya örneğin kullanıcı trafiği küçük olan bir siteysek bile, uygulamaysak bile gerçekten hani bu sefer de test süresini uzatmamız gerekiyor. Yani gerçekten yeterli bir geri bildirim alana kadar kullanıcıya ulaşmak ya da test sürecini uzatmak gerekiyor. Tabii bunu yaparken de aslında zaman da çok önemli olabilir. Çünkü atıyorum tatil sezonları var. Şimdi mesela önümüz Christmas. Ya o tarz durumlarda gerçekten ya da bizim sezonsal bir kullanım oranımız artıyor, azalıyor olabilir. Bu gibi durumlarda dikkat etmeliyiz ve doğru bir zaman belirlemeliyiz. Çünkü gerçekten birazcık A/B testingin en kritik noktalarından biri o verinin sayıya ulaşması. Bir diğer durumda aslında tabii ki kullanıcıların A ve B gruplarımızın varsa C grubumuzun rastgele dağıtmak çok önemli. Yani bunu yaparken gerçekten o segmentleri iyi karıştırmalıyız, iyi harmanlamalıyız ki gerçekten güvenilir bir sonuç alalım. Çünkü örneğin iyi harmanlayamadık ve aynı anda
hem yeni kullanıcıları hem de geri dönen kullanıcıları test etmeye çalışıyoruz. Ve bunu harmanlamadığımız durumda sonuçlarımız biraz bulanıklaşabilir. Hani bunun sebebinin gerçekten kullanıcının behavior'ı mı, kullanıcının davranışını mı etkiliyor yoksa bizim versiyonumuzun değişikliği mi bu sonuca bizi ulaştırdı? Bundan asla emin olamayız ve bulanık bir sonuç elde etmiş oluruz. Bu yüzden aslında kullanıcı segmentasyonu çok önemli. Bunları rastgele dağıtmak, yani demografik veya davranışsal faktörlerin test etkilemesini engellemek birazcık kritik A/B testing'de. O yüzden bunlara da bence dikkat etmeliyiz diyorum. Çok güzel değindiniz. Peki ben size bir şey daha sormak istiyorum. Mesela şu an siz A/B testing'i şirketlerinizde nasıl uyguluyorsunuz? Nasıl bir süreç işliyorsunuz? Hangi durumlarda uyguluyorsunuz? Ben şöyle bir cevap verebilirim. Bizim şirkette biz şu anda Flagship isimli bir test platformu kullanıyoruz diyeyim. Ya onun alt tarafında işte feature toggle dedikleri bir özellikle eklediğimiz özelliği versiyonlara göre açıp kapayabiliyoruz. Bunu frontendçilerimiz yapıyor genellikle. Frontend developerlar bundan yükümlü oluyor. Ya biz versiyonları verdikten sonra aslında o flagship ayarlamalarını, segmentasyonu vesaire developerlar yönetiyor. Sonra biz onlardan sonuçları takip ederek proje yöneticisinin aracılığıyla sonuca karar veren tarafta oluyoruz diyeyim. Ya bunu yaparken aslında ben tasarımcı olarak bu az önce bahsettiğimiz dikkat edilmesi gereken konulara biraz uymaya çalışıyorum. Ne gibi işte gerçekten birden fazla değişken koymamaya çalışıyorum bir şey yapacaksak. Burada her zaman versiyon yaratmıyoruz biz şirkette. Tabii ki böyle kafa karışıklığımız olduğunda gerçekten güçlü bir argümanımız olmadığında ve arada kaldığımız durumlarda tabii ki versiyonlarla çıkıyoruz. Onları deneyerek kararımızı veriyoruz ama genelde de özellikle çok yoğun trafik alan ana özelliklerimizde arama sayfamızda, ürün detay sayfamızda vesaire bu gibi taraflarda kullanıcıya herhangi bir zarar vermemek amacıyla herhangi bir değişikliği zaten biz A/B ile çıkıyoruz. Yani o A versiyonu hep şu anki halihazırdaki versiyon olurken bizim yeni ekleyeceğimiz konu onun karşısındaki B versiyonu oluyor. Ya bu şekilde bir testle çıkıyoruz genelde özellikle yoğun trafik alan sayfaları. Ya bizdeki süreç hemen hemen öyle. Bunu yaparken de aslında tasarım adımı bittiğinde bunun tracking dokümanlarını hazırlarken hani bunun A/B olacağını ve hedefimizin ne olduğunu, yani başarı metriğimizin gerçekten dönüşüm oranını arttırmak ya da bu bir küçük bir buton ve tıklanma oranını arttırmak mı, oradaki buton mu bizim başarı metriğimiz, yoksa sayfadaki etkileşim sürecini mi arttırmak, yoksa Nurgül'ün de başta söylediği gibi gelir artmak mı, neyse hedefimizi belirliyoruz. Ve ondan sonra dediğim gibi bu flagship'i kullanarak bu toggle'ı frontendçilerimiz versiyonluyor. Daha sonrasında da bu başta belirlediğimiz success metriğe göre bu ölçümü yapıyoruz. Bunu yaparken de bazı şeylere dikkat ediyoruz. Yani mesela minimum bu testi bir hafta açık tutmaya çalışıyoruz. Yani trafiğimiz bizim genelde yoğun olduğu için, özellikle eğer ana sayfalardan birine yaptığımız bir değişiklikse bir hafta gibi bir süre yeterli olabiliyor ama istediğimiz hedefe ulaşamazsak da gerçekten 2 hafta, 4 hafta süren testlerimiz olabiliyor. Hatta Slack'te bir tane sırf bu olay için bir tane kanalımız var. Oradan da her takım diğer takımları yürütülen testler hakkında ve sonuçları hakkında haber ediyor diyeyim. Diğer takımların haberi de oradan olabiliyor. Böylece biz de değişiklikleri öğrenmiş oluyoruz. Sonunda nasıl, peki hangi versiyonu kazandığımızı karar veriyoruz? Aslında bu testin başarı sayılması için versiyon arasındaki farkın belirli olması gerekiyor. Çok kayda değer bir fark yoksa halihazırdaki sistemi genelde tutuyoruz. Çünkü herhangi bir riske belki gözümüzden kaçan bir şey olup olmamıştır. Demek ki bu improvement, bu yaptığımız geliştirme çok da kayda değer bir geliştirme değil de boşu boşuna kullanıcının şu anki halihazırdaki behavior'ını, davranışını bozmayalım diyoruz. Birçok case'de eğer hani farklı amaçlar yoksa altında. Genellikle işte dönüşüm oranımız çok düşükse fark daha da büyük olması gerekiyor. Bu şekilde hani hangisinin daha başarılı olduğuna karar verip onu konuda karar kılıyoruz. Ve genelde dediğim gibi iteratif de bir süreç olduğu için atıyorum birinde butonu test ettik ve onun kararını verdik. Bir sonraki versiyonda atıyorum bu sefer oradaki illüstrasyonu değiştirerek bir teste çıkıyoruz gibi gibi, hani gerçekten kafamızdaki değişiklikleri step step yapa yapa ilerliyoruz. Bizim bir şirketimizde de aslında seninkine benzer bir proses oluyor.
Genelde bizde de Launchdarkly uygulamasını kullanıyoruz. O da böyle kod bazlı A/B testleri ve özellik yönetimi sunan bir platform aslında. Benim diğer bir tecrübe ettiğim yöntem de şirkette Useberry ya da user testing gibi platformları kullanarak A/B testing yapmak aslında. Hani canlıya çıkarak gerçek kullanıcılarla ve çok büyük bir kesimle ölçmek yerine user research tool'larını kullanarak da A/B testing yaptığımız dönemler oldu. Ben de ona değinmek istiyorum bir farklı bakış açısı olursa diye. Çünkü bazı dönemlerde mesela development ekimi çok yoğun olabiliyor. Herhangi bir şeyi test edip tekrardan onu kodlayıp A/B testing yapacak bir süre olmuyor mesela. Ya da ben onlardan çok önce gidiyorum. Onlar dediğim gibi çok yoğunlukta kaldığı için benim bir şeyleri önceden test etmem gerekiyor. Ya da mesela benim domainimde bazen biz hep beta kullanıcılar seçerek aslında ürünleri release ediyoruz. Çünkü ürünlerden ücretler aldığımız için belli bir fee alıyoruz mesela. Ya da işte abone olmaları gerekiyor. Aylık ödeme alıyoruz release ettiğimiz seçeneklerden vesaire. O yüzden bir anda hani yaptığımız yeni bir özelliği, yeni bir feature'ı bütün kullanıcılara açmak uygun olmuyor. Bu tarz durumlarda da ben eğer mesela mevcuttaki uygulamaya ek bir özellik getireceksem, ek bir şey test etmek istiyorsam ya da tamamen mesela iki farklı bir tasarım var ve o iki farklı tasarımdan hangisinin daha iyi olduğunu test etmek istiyorsam bu tarz durumlarda Useberry ya da User Testing gibi platformları kullanarak test ediyorum. Burada da nasıl yapıyoruz? Aslında Dilmin'in de bahsettiği şeylerin çoğu aynı aslında aşamaları. Hipotezimizi oluşturuyoruz, kullanıcı grubu seçiyoruz, tasklar oluşturuyoruz mesela. Her iki test etmek istediğimiz versiyonun prototipini oluşturuyoruz. Daha sonra kullanıcılara çok uzatmadan 2-3 tane genelde ya da 4 tane tasklar veriyoruz. Artık ölçümlemek istediğimiz aslında noktayı anlayabileceğimiz ve doğru sonuç alabileceğimiz tasklar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu taskları da prototipleri yaparak test etmeye çalışıyoruz. Genelde mesela bu Dilmin'in bahsettiği şeylere de dikkat etmeye çalışıyoruz aslında bu platformları kullanırken de. Ya mesela kullanıcıları rastgele dağıtmaya çalışıyoruz. Ya da mesela sorduğumuz task sorularının randomize olmasını sağlıyoruz ve bu yüzden farklı gruplar farklı order'da mesela taskları görüyorlar ve bu yüzden daha gerçekçi aslında veriler elde etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu tool'lar bize ölçümler de sağlayabiliyor. Yani mesela dönüşüm oranlarını görebiliyoruz yaptığımız prototipte ya da mesela ısı haritalarını görebiliyoruz. Kullanıcı nereye bakmış, nereye görmüş ya da mesela kullanıcı eğer izin verirse ya da bizim gerçekten araştırma sürecinde kullanıcıyı kaydetmemiz gerekirse onun mouse hareketlerini ya da görsel olarak kamera kaydına da ulaşabiliyoruz. Ya da etkileşim sürecini ölçebiliyoruz. Hemen çıkma oranını da ölçebiliyoruz. Mesela task'ı sorduk ve kullanıcı prototipe girdi ya da bizim söylediğimiz şeyi yapmadan çıktı vesaire. Hani bir takım şeyleri gerçekten bu tool'larda canlıya yakın ölçüde hani doğruluk sonucuna ulaşabileceğimiz şekilde geliştirmişler. Bu da böyle hani dediğim gibi kısıtlı bir süreniz varsa ya da işte domainin kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı ürünü herkese açamıyorsanız ya da özelliği herkese test edemiyorsanız bu tarz araçları kullanmakta da fayda olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız. Kendi deneyimlerinizden de bahsettiniz. Şu ana kadar zaten hani A/B testing nasıl yapılır, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunların hepsine bahsettik. Zaten A/B testing tasarım dünyasında çok kullanılan özellikle büyük şirketlerde çok kullanılan bir yöntem. Amazon, Google, Netflix, Spotify ya da birçok şirket de bu yöntemi kullanıyor. Çünkü zaten birçok kullanıcıları olduğu için ve belli bir amaçları da olduğu için küçük değişiklikler yaparak hangileri onların amacına hizmet ediyor, hangileri onların amacına hizmet etmiyor. Bunları öğrenmek için çok kullanılan bir yöntem. Bence A/B testing ile ilgili birçok şeye değindik. Çok güzel bir bölüm oldu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler.